Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir çanta modeli anlatacağım. Kare motifli yazlık çanta yapacağız arkadaşlar beraber. Ben iki renk kullanacağım. Siz daha fazla renkte kullanabilirsiniz. İp olarak da koton ip kullanacağım arkadaşlar. 100 gram 330 metre. Alize'nin koton ipini kullanabilirsiniz. Nakon'un, Ören Bayan'ın koton iplerini kullanabilirsiniz. Tığ olarak da elime yatkın olan tığ bu arkadaşlar. 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Dediğim gibi motifli olacak. Kare motifli olacak. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, motifim de bu şekilde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi her sırayı farklı renkte yapabilirsiniz. Ben istek üzerine iki renkle çalışacağım inşallah. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa yapacaksanız bile tereddüt etmeyin arkadaşlar. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, sihirli halka yapacağım. Şöyle ipimi bu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Sonra şöyle şu şekilde çevirip sol elime aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen buraya bakın. 2 katı içine alacak şekilde trabzan yapacağım. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Elimizi çok geniş tutmayalım arkadaşlar. Hafif sıkı tutalım. Evet, bir trabzan yaptıktan sonra bir zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte 12 tane trabzan olacak. Evet, aralarda bir zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir şöyle ipimi çekeyim. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Dediğim gibi 12'ye tamamlayalım. Çektireyim ipimi. Sayayım. 3, 6, 9, 10 olmuş. 11 ve 12. 12 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Baştaki zincirle birlikte. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Diğer rengimi alıyorum. Evet, diğer rengimi aldım. Şu şekilde bırakmıştım. Ya da tekrar göstereyim arkadaşlar şöyle. Ne yaptım en son? Son trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekeyim. Zincir çekmeyi unutmuşum. İlk yaptığım zincir karşımda, ona batıyorum tepesine. İlmeği aldım. Bu şekilde iki ilmek var tığımda. Bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle bu ilmeklerin içinden geçirdim. Ben burada şöyle biraz uzun da bıraktım gördüğünüz gibi. Tersini çeviriyorum arkadaşlar. Tersinden aynı yuvaya şöyle batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim sıkılansın diye. 3 zincir çekiyorum. Tersinden bu şekilde 3 zincir çektim. Şöyle ipimde, diğer iplerimi de çekiyorum. Sonra modelimin düzünü çevirdim. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bu ipimi saklama katına yürüteceğim. Şöyle tutuyorum. Bakın sıradaki zincir ve trabzan arasındaki yuvaya giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki iki trabzan arasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir zincir çektiğim yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Bir zincir sıradaki yuvaya 2 trabzan. Evet, bu ortadaki halkamızı arkadaşlar iyice kapatalım. İsterseniz bir de düğüm atın. İyice garanti olsun. Bir zincir sıradaki yuvaya 2 trabzan. Evet, aralarda bir zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son 2 trabzan yaptım. Bir zincir, ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Burada bu rengi bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle bu iki ilmeği içinden geçtim. Yine dediğim gibi şöyle tersini çeviriyorum. Hemen aynı yuvaya bakın.
batıyorum. İlmeği alıp bu ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir ve çeviriyorum düz tarafını. Şöyle hatta ipimi çektiriyorum, sıkılansın. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 1, 2 trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle iki trabzan aralarında birer zincir çekmiştik. O bir zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 2, 3. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Önce daire şeklinde yapıyoruz. Sonra kare formunu veriyoruz arkadaşlar. Bir zincir sıradaki yuvaya 3 trabzan. Bir zincir. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım zincir var karşımda, onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Tığımı bu şekilde bırakıyorum. Diğer rengimi alıyorum. İlmeklerin içinden geçtim. Şöyle çektiriyorum. Yine dediğim gibi tersini çevirdim. Hemen aynı yuvaya, zincir yuvasına giriyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir. Ve modelimin düzünü çevirdim. Tığıma doladım. Burada bu rengimi şöyle yürütüp keseceğim arkadaşlar. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Böyle arada boşluk olsun istemiyorum. Arada zincir çekmeyeceğim. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına girdim. Bu ipimi de araya aldım ki yürütüp keseceğim. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. Evet, yeterli. Arkada keserim onu ben. Şimdi tığıma doladım. Burayı köşe yapacağım arkadaşlar. Tığıma doladım. Bu yuvaya giriyorum. İlmeği alıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan yap. Tığıma doladım, yine bir dolayıp ilk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan. Yine aynı yuvaya ilk önce tek, sonra 2, sonra 2 çektiğim trabzan. 3 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya yine aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, köşemi yapmış oldum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet. Köşeden sonra 2 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi köşe yapacağım. Yine tığıma doladım. Hemen sıradaki yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektim. Trabzan yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üçüncü trabzanımı yaptım. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Görüntüsü bu. Tığıma doladığım sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladığım sıradaki yuvaya 3 trabzan. İpimin bir tanesini sağ tarafa, bir tanesini sol tarafa koymuşum. Evet. 2 tane üçlü trabzan yaptık. Köşeden sonra yine köşe yapıyorum. Yuvaya giriyorum. Bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya yine aynı şekilde 3 trabzan. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Şurada ipimi keseceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu ipimi kesiyorum. Evet, şöyle beraber örelim. Sanki şöyle video uzar diye arada telaş ediyorum ama
Evet, arada zincir çekmiyordum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra köşe yapacağım. Sıradaki yuvaya bir dolayıp 3 defa da çektiğim 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, şimdi ilk yaptığım zincir var karşımda. Bu sıradaki onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Bu ilmeğin içinden geçtim arkadaşlar. Evet, çünkü bir üst sıraya geçmeyeceğiz. Motifimiz hazır olmuş olacak. Bir zincir, şöyle ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Evet, bu ipi burada bu şekilde bırakabilirsiniz. Eklerken saklayabilirsiniz ya da şöyle saklamayı da göstereyim. Yok, elime dolaşır derseniz tersinden şöyle alıyorum. Şöyle biraz yürütüp arkada bir zincir çekeceğim. Sonra yine yürütüp fazlasını keseceğim arkadaşlar. Ortadaki zincir sihirli halkaya da düğüm attım. Şöyle anda şöyle yürütüp ipin fazlasını keseceğim. Evet, temizliğini de bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Şöyle. Evet, motiflerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki renkli bu şekilde oldu. Toplamda 19 tane motif yapalım arkadaşlar. 19 tane motif yaptıktan sonra sonrasını göstereceğim. Birleştirmeyi yapacağız inşallah beraber. Gördüğünüz gibi motiflerimi tamamladım. 19 tane motifimi hazırladım. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Birleştirme için de açık renk, yani sırada gelen rengimle yapacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İp koparmadan eklemeye çalışacağım inşallah. Evet, şöyle birinci motifimi aldım. Şöyle köşeden başlayalım arkadaşlar. Köşeye hemen şöyle bir dolayıp iki defa da çektiğim 3 trabzan yapıyorum. 2 3. Şöyle köşenin yarısını yaptık. Yarısı kalsın arkadaşlar. Yarısı kalsın. 3 trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya bakın şöyle şu şekilde 3 trabzan. Tığıma doladım. Köşeye geldim. Köşeye. Köşedeki trabzanların boyunu biraz uzun tutabilirsiniz. 2 3 trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, köşede 3 mü çeksem 4 mü, kararsız kaldım ama 3 çekelim arkadaşlar. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Şöyle. Sıradakine 3 trabzan. Şöyle aynı şekilde ilerliyorum arkadaşlar, bilirsiniz. Şöyle buradaki köşeye kadar bakın. Buradan başladık. Böyle devam edeceğiz. Bu köşeyi de burada yaptığımız gibi yapalım. Bu köşeye gelelim. Eklemeyi göstereceğim. Evet, köşenin öncesine kadar geldim. Şöyle göstereyim. Köşeme 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Burada 2 zincir çekiyorum. Şimdi diğer motifi buraya eklemem lazım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde ekleyerek ilerleyeceğim. Evet, 2 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Hemen diğer motifimi alıyorum. Herhangi bir köşesine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra şöyle karşıda bakın eklemek istediğim yer, şöyle yere serince anlarsınız, bakın şöyle nereye ekleyeceğinizi buraya eklemem lazım.
Evet, 3 trabzandan sonra hiç zincir çekmeden karşı sıradaki yuvaya bakın bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm, sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Karşı sıradaki yuva şöyle dediğim gibi yere sererseniz daha iyi anlarsınız. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan yapıyorum. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Köşeme geldim. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Karşı köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Tığıma doladım. Döndüm köşeme 3 trabzan daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, yan tarafı eklemeyi tamamladık arkadaşlar. Görüntüsü de bu. Şöyle göstereyim. Şimdi yoluma devam edeceğim. Şöyle biraz daha göstereyim. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradakine 3 trabzan. Evet, köşeye gelince 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Sonrasında bu köşeye kadar gelelim. Köşeye sadece 3 trabzan yapalım arkadaşlar. 3 trabzan yapıp eklemeye başlayacağız. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Şöyle göstereyim. Sadece 3 trabzan yaptım. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle diğer motifimi alıyorum. Onun köşesine de 3 trabzan yapıyorum. Yani yarım köşe yapmış oluyoruz. 3 trabzandan sonra nereye ekleyeceğim? Şöyle dediğim gibi karıştırırsanız yere serin. Şöyle bakın bu şekilde karşıya eklemem lazım. Hemen sıradaki ovaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama geçtim. 3 trabzan yapıyorum. Karşı yuvaya, sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sırada gelen yuvama 3 trabzan. Tığıma doladım. Pardon, karşıya ekleyeceğim. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm. Köşeme 3 trabzan. 1 2 3. Bir zincir köşeye. Bir zinciri de çektikten sonra köşeye başına dolamadan batıyorum. Karşı köşeye bir zincir tığıma doladım. Döndüm köşeme 3 trabzan. Evet, yoluma devam ediyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, şöyle göstereyim. Üçüncü motifimizi de ekledik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yoluma devam ediyorum. Yine buraya kadar geleceğim. Köşeye 3 trabzan yapacağım. Diğer motifi alıp ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Sonrasını siz devam edersiniz. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Köşeye 3 trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer motifimi aldım. Köşesine 3 trabzan. Şöyle dediğim gibi karıştırsanız şöyle yere serin. Nereye ekleyeceğiniz belli olur. Şöyle. Evet, karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm sıradaki yuvama 3 trabzan. Ekleme bu şekilde olacak. Evet, yeterli. Şöyle köşeye kadar ekleyeceğiz. Köşeden sonra şöyle devam edeceğiz. Buraya geleceğiz. Diğer motifi alacağız. Sadece bir kenarını ekleyip yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. 8 motifi bu şekilde ekleyelim. Böyle yan yana 8 motif olsun, ekleyelim. Son motifin şöyle göstereyim. 8. motifin şu köşesinde kalalım arkadaşlar. Dediğim gibi 8. motifin bu köşesinde, yani alt köşede şurada
Şurada kalalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, böyle devam edelim. Evet, 8 tane motifimi yan yana ekledim arkadaşlar. Buradan başlamıştık. Şöyle göstereyim. 8. motifim bu. Şimdi ne yapacağım? İkinci sırayı şöyle gideceğim arkadaşlar. Bu şekilde ekleyerek ilerleyeceğiz ve dönüş yapacağız. Evet, dediğim gibi son olarak bu köşede 3 trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim, tığıma doladım. Motifimi elime aldım. Şöyle köşesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şöyle ekleyeceğim yere. Şöyle ilk önce şu şekilde serebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle buraya ekleyeceğim. Evet, şöyle hemen sıradaki yuvaya başına dolamadan battım. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm kendi yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm kendi yuvama 3 trabzan yapıyorum. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm kendi yuvama 3 trabzan. Evet, köşeyi gördüğünüz gibi yaptık. Köşeye 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir. Şöyle burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Köşeye ekleyeceğiz. Şöyle. Görüntüsü bu. Şu diğer motifini de alayım. Köşeye bakın. Şu araya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım, döndüm. Yuvaya 3 trabzan. Evet, bakın sadece bir tanesini ekledik. Bir kenara ekledik. Şöyle göstereyim. Şimdi yukarıya doğru ilerliyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradakine 3 trabzan. Sıradakine 3 trabzan. Köşeye kadar ilerliyorum. Köşeye geldim, 3 trabzan. Bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın. Böyle bu motifin iki kenarını ekleyeceğim. Hem burayı hem burayı ekleyeceğim. Evet, bir iki zincir çektim. Tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. Evet, şöyle ekleyeceğim yeri karıştırdıysam şöyle şu şekilde seriyorum. Bakın buraya ekleyeceğim. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm kendi yuvama 3 trabzan. Çok kolay. Dediğim gibi sadece karıştırırsanız yere serin. Nereye ekleyeceğinizi anlarsınız. Evet, ekleyerek ilerliyorum. 3 trabzan yaptım. Karşıya başına dolamadan battım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm köşeme 3 trabzan. Bir zincir. Evet, yine köşeye ekleyeceğim. Şöyle nasıl batsam diye bakıyorum. Evet, şöyle. Şöyle araya batsam mı dedim. Evet, şöyle tam ortaya da batılabilir arkadaşlar. Bakın bu köşe. Bakın bunun köşesine de başına dolamadan batıyorum. Böyle daha güzel olacak. Sonra bir zincir döndüm. Yuvama 3 trabzan. Şimdi buraya ekliyorum. Şöyle karşıya başına dolamadan batıyorum.
Köşeyi size göstereyim. Köşeyi bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi buraya kadar ekleyeceğiz. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşı yuvaya ekliyorum. Eminim anladınız. Eklemeyi zaten biliyorsunuz. Bu şekilde ekliyoruz. Ben hızlı yapıyorum ama dediğim gibi anladığınız için köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir. Diğer 2 eklediğim, bakın 2 motif eklediğim köşeme şöyle tam karşı, bakın şu şekilde batacağım. Bu şekilde başına dolamadan batıyorum ikisinin ortasına. Sonra bir zincir tığıma doladım, döndüm. Köşedeyim zaten. 3 trabzanımı yapıyorum. Evet, eklemeyi tamamlamış olduğum iki kenarını şöyle göstereyim, bakın. Hem burayı ekledik hem burayı ekledik. Şimdi buraya kadar geleceğim. Evet, bu köşeye kadar gelelim. Köşedeki 3 trabzanımızı yapalım. Diğer motive geçişi göstereceğim. Evet, bakın buraya kadar geldim. Köşeye en son 3 trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Şöyle bakın bu şekilde yerleştirip ekleyeceğim. 2 zincirden sonra tığıma doladım. Motifimi aldım. Köşesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Ekleyeceğim yer burası. Oraya karşı yuvaya, sıradaki yuvaya başına dolamadan battım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Şöyle hızlıca yapayım. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum, döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama, köşeye geldim, 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzandan sonra bir zincir, şöyle bakın köşeye şöyle batacağım. Evet, buradaki sık iğneye de batabilirim ama şöyle karşı köşeye, bakın şunun köşesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle görüntü, bu tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet. Bir kenara ekledik. Şimdi buraya ekleyeceğim. Evet. Başına dolamadan battım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Döndüm yuvama 3 trabzan. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Karşıya başına dolamadan battım. Döndüm sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşıya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm. Köşeme 3 trabzan. Bir zincir, köşe olduğu için şöyle bakın. Karşı köşeye şöyle ikisinin ortasına sık iğneye bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Döndüm köşeme 3 trabzan daha yapıyorum. Eklemeyi tamamladık. Evet, şöyle bu taraftan bak işte bu şekilde. Köşeye gireceğim arkadaşlar. Şöyle köşeye kadar gelelim. Yine sadece kısaca göstereceğim. Evet, dediğim gibi köşeye kadar geldim. Şimdi diğer motifimi alıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Şöyle bakın, dediğim gibi yine iki kenar eklenecek. 2 zincirden sonra tığıma doladım. Bunun köşesine 3 trabzan. 1 2 3. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet. İki kenara ekleyelim, sonra buraya gelip bir sonraki motifi buraya ekleyelim arkadaşlar. Artık bilirsiniz.
Yine son motife kadar gelelim. Bu sefer şuraya kadar geleceğiz. Son motif buraya kadar geleceğiz. Yani son motiften sonra şöyle göstereyim. Şuraya ekledik. Şöyle buradan yukarıya çıkacağız. Buraya kadar gelelim. Evet, ekleyerek bakın buraya kadar geldim. Şimdi şöyle göstereyim, bakın ikinci sırayı da eklemiş oldum. Şimdi sadece 3 motifimiz kaldı. Bunu da alta ekleyeceğiz. Öncesinde şöyle bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Evet, köşedeyim. 3 trabzan yapmışım en son. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım aynı yuvaya. 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, sıradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde ilerliyorum. Köşeye geldim. Tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir zincir çektim. Şuraya bakın. Burada 2 zincir çekmiştim diğer motife geçerken. Şöyle bakın, bu araya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Diğer motifin köşesine 3 trabzan yapıyorum. Evet, diğer motife de bu şekilde geçersiniz. Evet, şöyle 3 trabzan. Evet, bunu da köşesini tamamlamış oldum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradakine 3 trabzan. Bu köşeyi de göstermek istiyorum, o yüzden uzattım. Tığıma doladım, bakın köşeye geldim. Köşeme 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bakın burada köşe, yarım köşeler var gördüğünüz gibi. Buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Diğer motifin köşesine 3 trabzan. Ve yoluma devam ediyorum. 3 trabzan. Evet, sadece bu sırada kenar örerek ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örerek ilerleyelim. Ta ki buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, bakın dediğim yere kadar geldim. Sonra köşeye 3 trabzan yaptım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Alt tabanını 3 tane motifimiz kaldı. Onları yerleştireceğiz. Hem de çantamızın şeklini tamamen vermiş olacağız. Evet, bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, burada 3 trabzandan sonra bir zincir çektim. Tığıma doladım. Motifimi aldım. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Ay, özür dilerim, 3 trabzan yaptım. Sonra bakın şuraya eklemem lazım. Şöyle karşıya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım, döndüm sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, bu 3 tanesinin üzerine 3 tanesini ekleyeceğiz. Şöyle hızlıca ilerliyorum arkadaşlar, burayı anladığınız için. Döndüm 3 trabzan. Karşıya batıyorum. Döndüm. Yuvama 3 trabzan. Evet, karşıya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. Hiç ip koparmadan tam çanta şeklini vereceğiz inşallah. Evet, köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir. Şöyle buradan. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Kendime doğru çevireyim. Burada bakın köşeye geldim. Köşeye şöyle. Şuraya şu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Döndüm. Köşeye 3 trabzan.
Evet. Sıradaki yuvaya şöyle göstereyim bakın. İlk önce bunu bir kenarına ekledik. Şimdi buraya kadar geleceğim. Yukarıya doğru ilerliyorum. Köşeye. Üç trabzanı yaptım. Köşeye geldim. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim arkadaşlar. İki kenarına. Tığıma doladım. Motifimi aldım. Köşesine 3 trabzan. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, karşıya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Karşıya batıyorum. Evet, bilirsiniz ama böyle hepsini anlatmak istiyorum çünkü yanlış olmasın diye. Eminim çoğunuz anlamışsınızdır. Karşıya battım, döndüm köşeye 3 trabzan. Bir zincir, şöyle göstereyim. Köşeye bakın. Şöyle çaprazda duran köşeye başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım, döndüm yuvama, yani köşeme 3 trabzan. Evet. Şöyle nereye ekliyoruz göstereyim. Bu kenara ekledik. Şimdi bu kenara ekleyeceğiz. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Döndüm. Sıradaki yuvaya 3 trabzan tabanını yapıyoruz arkadaşlar. Karşıya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşıya başına dolamadan battım. Evet, karşıya ekledim. Döndüm köşeye 3 trabzan. Bir zincir, köşeye geldik. Şöyle köşeye bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, döndüm yuvama 3 trabzan. Şöyle ilmeğimi genişlettim, yine göstereyim size. Evet, iki motif ekledik. Şimdi buraya kadar geleceğim. Sonra bu motifi de buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, yukarıya doğru ilerliyorum. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Köşeye geldim, 3 trabzan. Köşede trabzanların boyunu biraz uzun tutuyorum gördüğünüz gibi. Bir zincir, diğer motifimi alıyorum. Tığıma doladım köşesine 3 trabzan. Evet, ekleyeceğim yere karıştırırsam ne yapıyorum? Yere seriyorum. Şöyle bakıyorum. Bu tarafa ekleyeceğiz. Buraya gelince de burayı. Evet, şöyle karşıya sabitledim. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Evet, bunu bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle şuraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Bakın. Buradan ekleyerek buraya kadar gelelim. Burayı da eklemeyi göstereceğim. Evet, bu motifimde iki kenarını ekledim arkadaşlar. Şöyle bakın, köşeye 3 trabzan yaptım. Bir zincir. Şimdi buradaki köşeye başına dolamadan batıyorum. Bakın. Şöyle batıyorum. Tabanlı yaptığım için arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. Sonrasında bakın, şöyle bakın. Burayı buraya ekleyeceğiz. Şöyle bakın, şu şekilde tutuyorum. Şöyle. Şöyle bakın, böyle ekleyeceğiz.
tabanı yaptığım için böyle ekleyerek şöyle buraya doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan yapıyorum. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Dediğim gibi tabanını yapıyoruz. Karşıya sabitledim. Döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, karşıya başına dolamadan battım. Köşeme 3 trabzan. Bir zincir. Şöyle köşedeyim. Gördüğünüz gibi köşeye şu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Köşeme 3 trabzanım yapıyorum. Evet, yani bu motifin dört kenarını eklemiş oluyorum arkadaşlar. Bakın bu sefer buraya geçtik. Şöyle önce göstereyim, bakın. Ne yaptık? Burayı ekledik. Şurayı buraya ekledik. Sonra burayı bu tarafa ekledik. Burayı da buraya. Şimdi döndüm. Burayı da buraya ekleyeceğim. Şöyle bakın. Görüntüsü bu olacak. Evet. İnşallah anlatabildim. Şöyle. Sonra da şöyle şeklini vereceğiz. Şurayı da şöyle. Yanlar böyle birer motif. Altı bu şekilde. Arkası da böyle. Karşıya sabitliyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Ekleyerek ilerliyorum. Karşıya sabitliyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşıya sabitliyorum. Tığıma doladım, döndüm yuvama 3 trabzan. Benimle birlikte baştan sona her dakikasını izleyerek yaparsanız daha kolay olur arkadaşlar. Şöyle elinizde yarım bırakacaksanız o dakikayı yorum kısmına yazın. Evet, bir zincir çektim. Karşı köşeye dakikayı yorum kısmına yazın. Sonra o dakikaya tıklayıp nerede kaldıysanız oradan devam edebilirsiniz. Evet, bir zincir, tığıma doladım. Pardon. Evet, burada çok özür dilerim. Ne yapacağız? Şöyle bir önce kendim bir bakayım. Hem buraya hem buraya batacağım. Yani ikisine bir şöyle. Bakın, hem buraya hem şuraya karşıya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bakın. Tekrar göstereceğim. Köşeyi yaptık. Bir zincir çektik. Bakın, burası da köşe, burası da köşe. Hem buradaki köşeye hem karşıdaki köşeye ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Nereye batmam gerekiyor? Bakın, burası. Buradaki yuvaya 3 trabzan yapıyorum. Şöyle görüntüsüne bakın. Şöyle. Karşıya sabitliyorum. Tığıma doladım. Döndüm yuvama. 3 trabzan. Karşıya sabitledim. Döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, bu şekilde bu köşeye kadar. Şöyle şuraya kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet, şöyle köşeye kadar. Bakın, şöyle göstereyim. Köşeye 3 trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Hem alttaki köşeye bakın bu şekilde batıyorum. Karşıdan da köşeye ikisine bir başına dolamadan battım. Bir zincir, tığıma doladım. Evet, trabzan yapmam gereken yuvaya bakın, buradaki köşeye 3 trabzan yapıyorum. Hem örüyoruz hem ekliyoruz. Karşıya
Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşıya sabitliyorum. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Evet, hiç ip koparmadan çantamızı öreceğiz. Kenarına ekleyeceğiz. Evet, köşeye geldim. 3 trabzan. Şöyle göstereyim, bakın. Tabanı için bu 3 motifi ekledik. Köşedeyim. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer böyle. Bakın, burası da yan kısım olacağı için, yan taraf olacağı için onu da ekliyorum, bakın. Şöyle köşesine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Burayı da buraya ekleyeceğim. Sonra buradan yukarıya çıkarken de burayı ekleyeceğim. Burayı da öreceğim. Evet, döndüm yuvama 3 trabzan. Eminim çoğunuz anladınız. İlk defa yapanlar belki karıştırabilir. Evet, karşıya sabitliyorum. Sıradaki yuvaya. Döndüm yuvama 3 trabzan. Karşıya. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm yuvama 3 trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyeyim. Köşeye kadar. Karşıya sabitledim. Köşeye geldim. 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir. Evet, bakın. Tabanını yapmış olduk. Tabanını 3 motifin. Hepsini yanları, bütün kenarlarını birleştirmiş olduk. Evet, görüntüsü şöyle olacak. Şöyle. Şimdi neredeyiz? Bakın, buradan yukarıya doğru çıkacağız. Evet, öncesinde köşede 3 trabzandan sonra bir zincir çektim. Karşı köşeye başına dolamadan batıyorum. Pardon. Önce bu köşeye, burada da köşem var çünkü, özür dilerim. Buradaki köşeye, karşı köşeye de batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Aynı köşeye trabzanımı yapıyorum. 3 trabzan. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Karşı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Karıştırırsanız şöyle düzeltin arkadaşlar. Şöyle düzeltin. Nereye doğru gidiyorsunuz zaten belli olacaktır. Yukarı doğru çıkacağız. Evet. 3 trabzan. Karşıya. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 trabzan. Karşıya sabitliyorum. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Karşıya sabitledim. Döndüm köşeye 3 trabzan. Bir zincir. Hem alttaki köşeye bakın bu şekilde, hem de karşı şöyle şuraya, ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Köşeme 3 trabzan. Karşıya sabitliyorum. Köşeye 3 trabzan. Karşıya sabitliyorum. Köşeme diyorum. Yuvama 3 trabzan. Karşıya sabitledim. Sıradaki yuvama 3 trabzan. Evet, az kaldı. Karşıya sabitledim. Yuvama, köşeme 3 trabzan. Evet, şöyle. Burada bir zincir, hatta 2 zincir çekeyim çünkü ilk başlarken hatırladıysanız, bakın, ilk başlarken buradan başlamışız. Oraya sabitleyelim arkadaşlar. Şöyle
Şöyle hatta bir zincir çekelim. Köşesine, trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Sık iğne de yapabilirim, evet. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Döndüm. Bir zincir çektim. Döndüm. Bu yuvaya, aynı yuvaya 3 trabzan. Şöyle tekrar anlatayım. Ne yaptık? Bir zincir çektik. İlk başladığımız, bakın zaten ipimiz burada. O trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Yuvama 3 trabzan. İşte bu ağız kısmını örüyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Eklememizi tamamladık. Şöyle. Bu şekilde. Ütülenince de kalıp gibi duracak. Hiç böyle durduğuna bakmayın. Şimdi yoluma devam ediyorum. Ağız kısmını örüyoruz arkadaşlar. 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, köşeye geldim. 3 trabzan. Köşeye geldikten sonra 3 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeye 2 zincir çektim. Yuvaya başına dolamadan battım. Bir zincir, tığıma doladım. Diğer köşeye 3 trabzan. Ağız kısmını kapatıyoruz. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna şöyle buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu şekilde dönerek örelim arkadaşlar. Buralara dediğim gibi bir zincir çekip başına dolamadan batar, bir zincir çekip buraya köşeye 3 trabzan. Bu şekilde ilerleyecek. Sıranın sonuna gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle neredeyim göstermek istiyorum. Şuradan başlamıştık. Hatırlarsanız şöyle buradan karşıya sabitleyip bu şekilde ilerlemiştik. Şimdi bu köşemde bakın 3 trabzanım var. Buraya 3 trabzan daha yapıyorum. Yani köşeyi yapıyorum. Evet, 3 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bakın. Buraya şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bakın. Görüntüsü böyle oldu. Şimdi burada üst sırada yani üst sıraya geçmiş olacağız. İki sırada şöyle kenar bu sırayı gittiğimiz gibi yapacağız. 3 zincir çektim, bir üst sıraya geçmiş oldum. Tığımı doladım. Buradaki köşeye bir trabzan yapıyorum. Evet, bu zincirle birlikte 2 trabzan olarak kabul ediyorum. Tığımı doladım. Sıranın sonunda da son trabzanımı buraya yapacağım. Şöyle şuraya yapacağım. Tığımı doladım. Şöyle şuradaki yuvaya 3 trabzan. 2 3. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, ağız kısmına geçmiş olduk. 2 sıra bu şekilde ilerleyeceğim. 3 trabzan, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, köşeye gelince ne yapacaksınız onu göstereceğim. 3 trabzan yaptım, köşeye geldim. Köşeye gelince tığıma doladım. Buradaki köşe zincir yuvasına bir trabzan. Tığıma doladım, ekledim. Sık iğneye bir trabzan. Tığıma doladım, diğer köşenin zincir yuvasına bir trabzan. Evet, bakın buraya da 3 trabzan yapmış oldum. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya geçtim. 3 trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Her yuvaya 3 trabzan yaparak ilerliyoruz. Şöyle köşeyi tekrar göstereyim. 3'er trabzan batarak ilerliyorum. Zincir çekmiyorum yine. Tığıma doladım, köşeye geldim. Köşenin zincirine bir trabzan. Burada sık iğnem var gördüğünüz gibi köşede. Ona bir trabzan. Diğer köşenin zincir yuvasına bir trabzan. Tığıma doladım, sıradaki yuvaya 3 trabzan.
Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Böyle başladığımız yere kadar, yani buraya kadar gelelim. Tamamen etrafını dönelim. Bir üst sıraya geçişi tekrar göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Neredeyim? Bakın, son yuvama 3 trabzan yaptım. Tığıma doladım. Buradaki zincirle başlamıştık. Buradaki köşeye bir trabzan yapıyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine, bu sıradaki ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Buradaki yuvaya kadar ilerliyorum. Bakın. Buradaki yuvaya batıyorum, ilmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincirle üst sıraya geçmiş oldum. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Evet, zincirle birlikte 3 olmuş oldu. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Tığımı doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Her yuvaya 3 trabzan yaparak ilerliyorum. Yine zincir çekmiyorum. Bak, sıradaki yuvaya 3 trabzan. Şöyle göstereyim. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. Evet, böyle her yuvaya 3 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım zincir var. Karşımda, tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Ne yaptık? Bakın, 2 sıra fazladan gitmiş olduk. Şimdi sık iğne sırasındayız arkadaşlar. Sık iğne yapacağız. Şöyle hemen aynı yere bir sık iğne yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Sıradakine sık iğne. Her trabzana bir sık iğne yaparak ilerleyelim. Evet, bu şekilde her birine bir sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım zincir ya da sık iğne, bakın zincir diyelim. Bunun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Hemen aynı yere bir sık iğne yapıp ikinci sıraya başlamış oldum. Evet, her birine bir sık iğne yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Bir sıraya geçişte bu şekilde olacak. Toplamda 4 sıra örelim. 5. sırada bir işlem yapacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, 4 sıra sık iğne yapalım. Dilerseniz boyu kısa oldu derseniz 5 sırada örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, 4 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 4 sıra sık iğne yaptım. Şimdi sıranın sonundayım arkadaşlar. Hatta beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şimdi ne yapacağız? Şöyle çantanın sapı için arkadaşlar sabitleyici böyle dikdörtgen halkam var elimde. Buraya şöyle buradan tabi devam edip bu taraftan başlayacağım. Sık iğne ile bunu tutturacağım arkadaşlar. Her iki tarafa. Şöyle. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Eski çantanız varsa arkadaşlar onların bu tür aparatlarını da çıkartıp kullanabilirsiniz. Bu şekilde her iki yana sabitleyeceğim ki sapını yapalım arkadaşlar. Evet. 5. sırada sabitleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Hemen aynı yere bir sık iğne. Sonra yine sık iğne ile devam ediyorum. Evet, yanlardaki şöyle yan tam ortaya sabitleyeceğiz. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde şöyle bakarsınız, bakın tam ortadaki şunun üzerine denk gelecek şekilde şöyle öncesine kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, sap yapacağım yere kadar ilerledim. Eğer ki bu halkadan yoksa arkadaşlar siz direkt sapı buraya da dikebilirsiniz.
Öyle de yapabilirsiniz. Bazı takipçilerim ulaşamıyor, o yüzden öyle de yapabilirsiniz. Evet, şöyle bakın. Şöyle nasıl hesaplayacağız? Bakın şöyle. Bu motif tam ortası burası. Şunun üzeri. Şöyle. 3 3 1 2 3 4 5. Şöyle burayı da sökeyim. Şöyle bakın buraya yerleştirdim. Tam ortam oluyor. Evet, şöyle. Hatta aynen söktüğümü tekrar yapıyorum. Şöyle bakın. Tam orta. Üçlü trabzanım burada. Onun üzerine hem halkaya batıyorum arkadaşlar, hem de sık iğneye batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 şöyle 5, bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 6. Hem sık iğneye battım hem de halkayı içine almış oldum. Şöyle görüntüsü böyle olacak. Ve yine yoluma devam ediyorum. Sık iğne yaparak ilerliyorum. Diğer tarafa gelene kadar. Evet, şöyle buraya kadar arkadaşlar gelelim. Buraya da sabitleyeceğiz. Evet, diğer tarafa geldiğim yan taraf, sapını sabitleyeceğim yere dikdörtgen halkamı aldım buraya. Hem yerleştiriyorum, tam ortayı buldum arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, şöyle yerleştiriyorum, bakıyorum. Şöyle bakın, tam ortası bura, motifin üzeri. Şöyle şu şekilde hem halkayı içine alıyorum hem de sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Şöyle sıradaki sık iğneye sık iğne. 2 6 tane yapmıştım. 3 4 5 ve 6. Evet, sonra sıradaki sık iğneme sık iğne yapıyorum ve zaten sıranın sonuna yaklaştım. Şuraya da bassam mı diye düşünüyorum ama. Evet, ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Evet, ben fermuarını da sabitleyeceğim arkadaşlar. Buraya o yüzden ipimi kesmiyorum. Şimdi ne yapalım? Bunu böyle ütü yapalım arkadaşlar. Buharlı ütü, üzerine bez de serebilirsiniz. Şöyle tersinden, şöyle iç kısımdan ütüleyelim. Ben de ütüleyeceğim. Sonra iç astarını dikeceğim arkadaşlar. İç astarını dikmeyi de göstereceğim size. Ben şöyle hazırladım, onu da göstereyim size. Evet, iç astarını bu şekilde hazırladım. Alt kısmı böyle. Şöyle nasıl yaptım? Şöyle bunu üzerine, bezin üzerine serdim arkadaşlar. Bez derken bulamazsanız ben bunu alışveriş çantası arkadaşlar. Onunla yaptım. İçine de telayla ütüledim ki daha biraz sert dursun. Şöyle bir cep yaptım arkadaşlar. İç cebi. Şöyle bu boyutta kesebilirsiniz. Böyle etrafını şöyle 3 parmak dikiş payı. 2 parmak, her iki yandan da 2 parmak fazla kesin. Sonrasında birleştirdikten sonra alttan tam yanları dört kenarı diktikten sonra içeriden köşeyi şöyle katlayıp diktim arkadaşlar. Böyle hazırlayabilirsiniz ya da terziye de hazırlattırabilirsiniz. Size kalmış, elle dikeceğim içine de. Bunu ütüleyeceğim arkadaşlar. Sonra bunu içine yerleştirip dikeceğiz. Size de göstereyim nasıl dikeceğiz. Şimdi ütüleyip döneceğim. Evet, ütüsünü yaptım arkadaşlar. Şöyle astarını içine şöyle toplu iğne yardımıyla telledim. Şimdi astarın içine dikeceğim. Bakın, astarın düz kısmı içte kalacak, ters kısmı dışa bakacak şekilde yaptım, yerleştirdim. Ağız kısmı biraz genişti, onu da tekrar daralttım.
Öyle yerleştirdim. Evet, şöyle beyaz dikiş ipimi aldım. Şöyle nasıl dikeceğim onu göstereceğim. Şöyle şu şekilde dikebilirsiniz. Evet, böyle şöyle 3 sık iğne aşağısı gördüğünüz gibi dikelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, astarını diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Çantamız bu şekilde dursun. Fermuarı ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle şunu kenara alayım. Fermuar içinde kararsız kaldım arkadaşlar. Bu fermuar var. Şöyle pek uymuyor ama bunu dikeceğim galiba. Şu da küçük oluyor. Bir de bu var. Bu da krem. Bu da uymaz. En mantıklısı bu diye düşünüyorum. Fermuarı ağzına göre alırsınız arkadaşlar. Şöyle tam ağız kısmına göre alırsınız. Şöyle 2-3 santim büyük olsun, sorun olmaz. Böyle benimki iki tarafta açık. Şöyle şurayı sonra dikeceğim. Şöyle şu şekilde. Burayı da kapatacağım arkadaşlar. Böyle bu yeterli diye düşünüyorum. Evet, çok olmuyor ama mecbur kaldım. Küçük bir ilçede oturuyorum, o yüzden bulamıyorum aradığımı. Şimdi ne yapacağım? Fermuarın iki yanına da bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Sık iğne öreceğim. Şöyle hangi boyutta öreceğim onu göstereyim. Şöyle yan kısımlar, yani ön kısım ve arka kısım 3 motifti biliyorsunuz. O 3 motif boyutunda şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Bakın ağız kısmı sık iğne yaptığım için daralmış. 3 motif boyutunda şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar. Diğerini de sizinle birlikte yapacağım. Şöyle sayabilirsiniz sık iğneleri. Buradaki sık iğneleri. Ben 50 tane zincir çekip üzerine sık iğne yaptım arkadaşlar. Burası için bu boyutta yaparsınız. Evet, şöyle tığımı alıyorum elime. Evet, 50 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Ne sıkı ne geniş, çünkü bir tık daha ince uçlu tığ aldım elime. 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle dediğim gibi şöyle bakın. 3 motif boyutunda, şöyle şurada bu hizada, bu boyutta zincir çekeceksiniz. Sonrasında sık iğne yapacağız. Zincirimizi çekelim. Ben de çekip döneceğim. Evet, zincirlerimi çektim arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci zincire sık iğne yaparak başlıyorum. Evet, sık iğne yaparak şöyle zincirlerin tek teline batıyorum. Sıranın sonuna, yani zincirin sonuna kadar ilerleyelim. Bu şekilde. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle son 3 tane kaldı. Şöyle ipimi de katlıyorum ki saklayayım. Şöyle son zincire de sık iğnemi yapıyorum. Evet, burada ben güzel görünsün, yani muhteşem olsun istiyorum. O yüzden bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Git gel yaparsam çirkin görüntü oluyor biliyorsunuz. Böyle ipimi kestim. Sonra bir zincir çekiyorum. Bakın. Tekrar sağ taraftan başlayacağım. Hiç çevirmeden arkadaşlar, başladığım yerden direkt başlayacağım. Şöyle ipimi de içe alıyorum ki görünmesin. Bir, ikinciye batarken de ipimi saklıyorum. 2, üçüncüye batarken de ipimi sakladım. 3. Evet, her birine bir batarak devam ediyorum. İpimizi sakladık. Evet, bu şekilde toplamda 5 sıra yapacağım arkadaşlar. 5 sıra diğerini yaptım. Sonra ütüleyeceğim arkadaşlar. Ütüleyince de biraz açılır. Evet, böyle sık iğne yaparak devam edelim. Son 3 sık iğnede de şöyle bu ipi saklayalım arkadaşlar. 3 ya da 4. Burada son olarak bir zincir çekip tekrar sağ taraftan
Başlayalım. 5 sıra örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 5 sıra olacak şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi ütüsünü de yaptım. Şimdi şöyle şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Bakın böyle. Bunu buraya şöyle. Başlangıç zinciri şöyle birbirlerine baksın. Şöyle. Bu şekilde dikeceğim. Şurayı katlayıp bu şekilde dikeceğim. Bu kısımda ben fazlasını kesmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde parça ördüm. 11-12 zincir çekip sık iğne yaptım. Bunu da şöyle şuraya bu şekilde dikeceğim. Bunu içine atarım arkadaşlar. Böyle yapacağım. Evet, bilirsiniz. Böyle dikelim. Ben elde dikeceğim. Dikip döneceğim arkadaşlar. Evet, fermuarımı bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Elimde diktim, dediğim gibi uç kısmına bu şekilde diktim. Şimdi tığ yardımıyla çantamıza dikeceğiz arkadaşlar. Tığda birleştireceğiz. Şimdi neredeyim bakın. Burada bakın 3 motif. Başlangıcı burası. Tam da denk geliyor arkadaşlar buraya. Şöyle bakın. Üzerine denk geliyor. O yüzden hemen direkt buradan başlayacağım. Eğer ki sizinki gerideyse bir ya da iki sık iğne varsa iki sık iğne yapıp buraya gelin. Mesela tam bu hizaya gelin. İleride ise geriye gelebilirsiniz. Evet, şöyle ne yapacağız? Şöyle güzel olsun istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen buraya batıyorum. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, ön taraf yani dışta kalacak taraf burası olacak. Çünkü cep yapmışım gördüğünüz gibi. O yüzden şöyle açma tarafı burası olacak arkadaşlar. O yüzden çeviriyorum geri. Burası da bu şekilde diktim arkadaşlar. Eğer ki çirkin olursa, gözüme çirkin durursa sonra bu şekilde de dikebilirim. Evet, böyle. Evet, dediğim gibi böyle ayarlarsınız. Hem karşıya batıyorum. Karşı ilk sık iğneye. Hem de buna battım. İlmeği alıp ilmeği içinden geçirdim. Bir sonraki sık iğne hem buna hem diğerine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. Dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Hem buna hem diğerine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Zaten aynı boyutta yaptık. Tam denk gelecektir arkadaşlar. 3 motif üzeri olacaktır. Hafif 1-2 tane sık iğne eksik ya da fazlaysa onu da dengeleyin arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın. Görüntü böyle olacak. Sık iğne yapınca daha böyle üzeri çirkin durdu. O yüzden böyle yapacağım arkadaşlar ben. Dediğim gibi sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle şuraya kadar sabitleyeceğim. Evet, batıyorum, ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle olacak. Evet, ekleyerek buraya kadar geldim. Yani uca kadar geldim. Tam dediğim gibi 3 motifin üzerine ekledik. Şöyle yan tarafa geçeceğim. Buradan öbür tarafa da yani şuraya kadar da sık iğne yapacağım arkadaşlar. Şöyle sık iğne yapacağım. Hemen buraya sık iğne yapıyorum. Sık iğneyle oraya geçeceğim. Hiçbir sorun olmaz. Koparmayalım ipimizi. Evet, sık iğne yaparak ilerliyorum. Bunların üzerine de sık iğne yapıyorum. Evet, az kalmış. Şöyle bakın. Şuradan hem buna hem karşı sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Hem buna hem diğerine batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde
yapalım arkadaşlar. Evet, fermuar açsam daha kolay olur ama. Evet, şöyle. Evet, burayı da tamamlayalım arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sonra sık iğne ile buraya kadar gelip bitireceğiz. Evet, bakın dediğim yere kadar geldim. Burada bitti. Arada da şöyle bundan 2 tane sık iğne fazla olmuştu. Onu da arada erittim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Evet, şunun üzerinden bir sıra sık iğne gitmiş olmuştuk. Buradan da aynı işlemi yapacağım. Şöyle normal sık iğne yaparak ilerliyorum. Evet, az kaldı. Bir sapımız kaldı arkadaşlar. Ben bayağı uğraştım ama size kolay gelebilir yapışım. Yani birkaç gün sürdü çekmem. Evet, şöyle geldim. Hatta şöyle şuradan şuraya batayım. Şöyle şunun tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, ipim terlendi şansıma. Evet, şuraya batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir ipimi uzun bırakıyorum ki saklayayım. Evet, sonunda kestim de. Şöyle bunu da içe doğru saklayacağım arkadaşlar. Şöyle içe doğru saklarsınız. Evet, ağız kısmı da bu şekilde oldu. Hazır sap da kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet, şunu saklamadığım için araya kaçmış. Şöyle bu şekilde. Dediğim gibi hazır sap da kullanabilirsiniz. Benimle aynı şekilde sap da örebilirsiniz. Sapın yapımına geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle. Gayet güzel oldu. Evet, kenara alayım. Şimdi çantamızın sapını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde aparatım var. Bunun üzerine yapacağım. Şöyle öncesinde bir zincir çekiyorum. Aparatımı aldım. Buraya bir sık iğne yaptım. 5 tane sık iğne yapacağım. İpimi araya almak istiyorum saklamak için. 2 3 Evet, 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Şöyle ipi şöyle çektireyim, sonra keserim. Bir zincir çektim. Bu şekilde çevirdim. Hemen ilk sık iğneye sık iğne. Her birine bir batıyorum. 1, sıradakine 2, sıradakine 3, sıradakine 4, sonuncuya da şöyle çektirdiğim için orası sıkışmış. Sonuncuya da 5. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çevirdim. Evet, hemen ilk sık iğneye sık iğne desene başlayacağım. Sıradakine sık iğne. 2 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın. Burası bir alt sıra. Bu da ondan önceki sıra. Şöyle geriye doğru şuraya bakın, şuna ilk yaptığım sık iğnenin tepesine sağ tarafta ona batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği de uzun tutup sık iğne yapıyorum. Evet, bunu da sık iğne saydığım için ortadakine batmıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Son sık iğneme de sık iğne yaptım. Bir zincir bu şekilde çeviriyorum. Yine 2 tane sık iğne yapacağım. İlkine bir, ikincisine ikinci sık iğnemi yaptım. Yine geriye doğru bakın. 1 2 6 şuraya batarak sık iğne yapıyorum. İlmeğimi uzun tutuyorum. Sık iğne yaptığım için ortadakini atlıyorum. Bir sonrakine sık iğne, dördüncüye sık iğne, beşinciye sık iğne yaptım. Desenim hem ön yüzden aynı görüntü olacak, arka yüzden de aynı görüntü olacak. Bir zincir yine bu şekilde çevirdim. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 geriye doğru bakın. Buna batacağım. İlerledikçe anlayacaksınız nereye batacağınızı. Buraya batarak sık iğne yapıyorum.
Ortadakine atlıyorum. Dördüncüye sık iğne, beşinciye sık iğne. Bir zincir. Hep aynı şekilde çeviriyorum. Dikkat edin, bakın bu şekilde çevirdim. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğneden sonra buraya batacağım. Bakın anlıyorum zaten batacağım yeri artık. Batarak sık iğne yapıyorum. Ortadakine batmıyorum. Ondan sonrakine sık iğne. Son sık iğneme sık iğne. Bir zincir. Yine bu şekilde çevirdim. 1 2 tane sık iğne yaptıktan sonra geriye doğru buraya batacağım. Batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Ortadakine batmıyorum. Bir sonrakine sık iğne. Son sık iğneye sık iğne. Bir zincir. Yine bu şekilde çevirdim. 2 tane sık iğne. Geriye doğru buraya batarak sık iğne. Evet. Ortadaki sık iğneye batmıyorum. Bir sonrakine sık iğne. Sonuncuya sık iğne. Bir zincir. Bu şekilde çevirdim. Makrame iplerle örerseniz daha güzel görüntüsü olur arkadaşlar. Bu pamuk olduğu için pek kendisini belli etmedi ama yine de modelimiz çok güzel. Evet, bu şekilde, eminim artık anladınız. Üçüncüye hiç batmıyoruz. Üçüncü sık iğne. Çünkü bir zincir geriye doğru batıyoruz. 2 sık iğneden sonra geriye doğru 2 alta girip sık iğne yapıyorum. Dördüncüye sık iğne, beşinciye sık iğne. Bir zincir. Bakın desenim açığa çıktı. Çevirdim. 2 sık iğne yapıyorum. Geriye doğru 2 alta batarak sık iğne, ortadakine batmıyorum. Bir sonrakine sık iğne, sonuncuya sık iğne. Böyle arkadaşlar, bir zincir çeviriyorum. 1 metre, 1 metre 10 santim çantanıza bakın arkadaşlar. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız kendi çantanıza ya da boyunuza ölçün. O şekilde örün. Ütü yapabilirsiniz. Şöyle düz dursun diye ütü de yapabilirsiniz. Ben de yapıp döneceğim inşallah. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gayet kolay ve güzel bir model. İki taraftan da aynı görüntüsü. Evet, ben tamamladım. Gördüğünüz gibi 1 metre 10 santim kadar oldu. Esneme payını da unutmayın arkadaşlar. Hafif esneyebilir modelimiz. Yeterli diye düşünüyorum. Hiç zincir çekmeden, bakın hiç zincir çekmeden şöyle aldım. Şuraya yerleştiriyorum. Hatta arkaya yerleştireyim. Hem buna hem halkama sık iğne yapıyorum. 5 tane yapacağım. 1 2 3 4 5. Evet, şöyle. Bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bırakıp kesiyorum ki saklayayım. Tamamdır, bu aşamayı da bitirdik arkadaşlar. Bitti sayılır. Çok az kaldı. Belki yoruldunuz ama değdi. Çok hoş bir. Evet, daha önce uçlu tığla saklayacağım inşallah. Evet, şöyle. Böyle aralardan yürütüp ipimin fazlasını keseceğim. Evet, bitti arkadaşlar. Bu aparatı da buraya böyle geçiriyorum. Eğer ki bu aparattan kullanmak istemiyorsanız arkadaşlar, bunu mesela buraya geçirip bu şekilde dikebilirsiniz. Evet, böyle bitti. Çok da güzel oldu. Bayıldım. Her gören de çok beğendi arkadaşlar böyle. Muhteşem oldu. Boyut olarak da ideal oldu. Hatta santim olarak da verebilirim. Şöyle. En olarak arkadaşlar şöyle 3 motifin boyutu 24 santim. Ama şöyle tam genişlik diye sorarsanız 29 santim, 30 santime yakın
Şöyle boyutu da yukarıdan aşağıya doğru. Zaten esnek oluyor biliyorsunuz. 20 şöyle tam aşağıya doğru 22 santim arkadaşlar. Şöyle motifleri de sayarsam 19 santim 19 buçuk da denilebilir. Böyle çok hoş çok güzel oldu. İçine 2 tane ip koydum. Böyle tok dursun diye. Muhteşem oldu arkadaşlar. Şöyle alt kısımda tek motif olduğu için sarkmıyor. Gayet güzel duruyor. Şöyle. Evet. Güzel olmaz dedim ama güzel durdu fermuarda. Böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.